Mart 1946'da 30 askerler üyesinden oluşan bir grup seçimlerden bir gece önce Litokoro köyünde bir polis karakoluna saldırdığında polis memurlarını öldürdüğü için çatışmalar yeniden başladı. Ertesi gün KK'nin resmi gazetesi Lizos Pastis, yetkililer ve çeteler sözde komünist saldırılar uyduruyor diye duyurdu. Elazığ'ın eski askerlerinden oluşan silahlı çeteler daha sonra da Yugoslav ve Arnavut sınırlarına yakın dağlık bölgelerden Yunanistan'a sızıyorlardı. Artık Eres emektarı Marcos Efiadis komutasındaki Yugoslavya'daki bir üste faaliyet gösteren ve KKE tarafından hali hazırda var olan bir ülke düzenlemek üzere gönderilen DSE yani Demokratik Yunanistan Ordusu olarak örgütlenmişlerdi. Yugoslav ve Arnavut komünist hükümetleri DSE savaşlarını destekledi. Ancak Sovyetler Birliği kararsız kaldı. KKE Sovyet Komünist Partisi ile açık bir iletişim hattını korudu ve lideri Nikos Zakariadis Moskova'yı birden fazla kez ziyaret etmişti. Savaşın 3. aşaması diğer aşamalardan nitelik olarak farklıdır. Çünkü sorunun Birleşmiş Milletler gündemine taşınması ve Yunanistan 3 kuzey komşusu olan Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluğun sonuca verdiği destekle iç savaş uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 1946'ın sonlarına doğru DSE, 5000 Mora ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 16.000 partizan görevlendirebildi. Kısa köyler çapraz ateşte kaldı. DSE partizanları erzak istemek için bir köye gittiğinde vatandaşlar destekleyiciydi. Hükümet birlikleri aynı köye vardığında partizanlar tedarik eden vatandaşlar derhal komünist sempatizanlar olarak suçlandı ve genellikle hapsedildi veya sürgüne gönderildi. Kırsal alanlarda hükümet ABD'li danışmanların tavsiye ettiği bir stratejiyi doğrudan komünist saldırı tehdidi altında oldukları bahanesiyle köye boşaltmak için de kullandı. Bu partizanları erzak ve askerden mahrum bırakacak ve aynı zamanda onlara karşı olan antipatiyi arttıracaktır. Yunan ordusu yaklaşık 90.000 kişiden oluşuyordu ve giderek daha profesyonel bir temel oturtuldu. Orduyu yeniden donatma ve eğitme görevi diğer batılı müttefikler tarafından yürütülmüştü. Bununla birlikte 1944'ten beri Yunanistan'da 85 milyon sterlin harcamış olan İngiltere, 1947'nin başlarında artık bu yükü katlamaz hale geldi. 1947 yılı boyunca savaşın ölçüyü arttı. DSE, Kuzey Epirus, Teselya, Mora ve Makedonya'daki kasabalara büyük çaplı saldırılar başlattı ve orduyu dağlara ve kuzey sınırların ötesindeki güvenli limanlara geri dönerken hiçbir muhalefetle karşılaşmayan büyük kas saldırılara kışkırttı. General George Stonoras'ın bölge komutanlığına atandığı Poliponus'ta DSE, Yunanistan anakasına kaçmanın hiçbir yolu olmadığı için ağır acılar çekti. Genel olarak ordunun morali düşüktü ve ABD desteğinin belirginleşmesi biraz zaman alacaktı. Ancak Eylül 1947'de KKE liderliği ve Fiadis muhalefetine rağmen gerilla taktiklerinden tam ölçekli konvansiyonel savaşa geçme kararı aldı. Aralık ayında KKE ve Fiadis'in başbakan olduğu geçici demokratik hükümetin kurulduğunu duyurdu. Atina hükümetinin KKE'yi yasaklamasına yol açtı. Hiçbir yabancı hükümet bu hükümeti tanımadı. Yeni strateji DSE'yi hükümet merkezi olarak büyük bir şehri ele geçirmeye yönelik maliyetli girişimlere yöneltti ve Aralık 1947'de Konitsa civarında bir savaşta 1200 DSE savaşçısı öldürüldü. Aynı zamanda strateji hükümeti ordunun boyutunu artırmaya zorladı. Büyük şehirleri kontrol eden hükümet Çoğu Makronisos adasında hapsedilen KKE üyelerine ve sempatizanlarına karşı baskı yaptı. Konitsa'daki çatışmalar gibi aksiliklere rağmen DSE 1948'de gücün zirvesine ulaştı. Operasyonlarını Atina'yı 20 km mesafedeki Attika'ya kadar genişletti. Hem erkek hem de kadın 20.000'den fazla savaşçıyı ve her köyde ve banliyöde bir sempatizan ve muhbir ağı oluşturdu. 31 Ocak 1949'daki 5. KKE plenumunda KKE'nin zaferinden sonra Slav Makedonlarının ulusal restorasyonlarını Birleşik bir Yunan devleti içinde bulunacaklarını ilan eden bir karar alındı. Demokratik Ordu'nun Slav Makedonlarla ittifakı, resmi Yunan devlet propagandasının komünist gerillaları Imun Vulgari olarak adlandırılmasına ve komünistlerin muhaliflerini monarko-faşistes yani hükümdar faşistleri olarak adlandırılmasına neden oldu. DSE birimleri Yunanistan genelinde gerilla savaşı yürüttü. 3. Tümen 1948'de 20.000 askerle Mora Yarımadası'nın %70'ini siyasi ve askeri olarak kontrol ediyordu. Danışmanlar, fonlar ve teçhizat şimdi batılı müttefiklerden ülkeye akın ediyordu ve onların rehberliğinde Orta Yunanistan dağlarına bir dizi büyük saldırı başlatıldı. Saldırılar tüm amaçlarına ulaşamasa da DSE'ye ciddi yenilgiler verdi. Yaklaşık 30.000 çocuk DSE tarafından kontrol ettikleri bölgelerden Doğu bloku ülkelerine zorla götürüldü. Pek çoğu Kraliçe Frederica'nın bir fikri olarak Yunanistan'daki özel kamplara korunmak için taşındı. Bu konu uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti ve Birleşmiş Milletler Özel Komitesi bazı çocukların aslında zorla götürüldüğünü belirten bir rapor yayınladı. İsyancılar Stalin ve Tito arasındaki acı bölünmeyle morallerini bozdular. Yugoslavya işgal yıllarından beri Yunan komünistlerinin ana destekçisiydi. Böylece KKE, Sovyetler Birliği'ne olan bağlılığıyla en yakın müttefiğiyle olan ilişkiler arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Bazı iç çatışmalardan sonra da parti sekreteri Nikolas Zakariadis liderliğindeki büyük çoğunluk Sovyetler Birliği'ni izlemeyi seçti. 1948 yazında Mora'daki DSE 3. tümeni büyük bir yenilgiye uğradı. DSE karargahından mühimmat desteği almayan ve Batı Mora Yarımadası'ndaki Zagora'daki hükümet mühimmat depolarını ele geçiremeyen 20.000 savaşçısı ölüme mahkum edildi. Çoğunluk yaklaşık 80.000 ulusal ordu askeriyle yapılan savaşta öldürüldü.
Bir dizi başka sivil de komisere yardım ettikleri için esir kamplarına gönderildi. Mora Atlık ulusal ordunun yanında savaşan paramiliter gruplar tarafından yönetiliyordu. DSE'nin 3. bölümüne yardım eden kentsel alanları korkutmak için Güney Yunanistan'daki yenilginin ardından DSE Kuzey Yunanistan'da ve bazı alanlarda faaliyet göstermeye devam etti. Ancak hem siyasi hem de askeri olarak önemli engellerle karşı karşıya kalan büyük ölçüde zayıflamış bir güçtü. Ocak 1949'da Vafiyadis'in kendisi Titoizm ile suçlandı ve siyasi ve askeri görevlerinden alınıp yerine Zakliyadis getirildi. Temmuz 1949'da Tito Yugoslav sınırını DSE'ye kapattı. Yugoslavya'da bulunan kampları da dağıttı. DSE kötü bir alternatif olan Arnavutluk sınır bölgelerini hala kullanabiliyordu. Yunan Komünist Partisi içinde Tito ile bölünme, DSE saflarını demoralize eden ve örgütsüzleştiren ve kentsel alanlarda KK'ye verilen desteği azaltan Titocular için bir avada yol açtı. Ağustos 1949'da Papagos, Kuzey Yunanistan'daki DSE güçlerine karşı kod adı Torch operasyonu olan büyük bir karşı saldırı başlattı. Kampanya ulusal ordu için bir zaferdi ve DSE için ağır kayıplarla sonuçlandı. DSE ordusu artık meydan muharebelerine direnişi sürdüremezdi. Eylül 1949'a kadar DSE için Kuzey Yunanistan'daki iki kilit konum olan Gramos ve Vissy'yi savunan DSE tümenliğin ana gövdesi Arnavutluğa çekildi. İki ana grup sınırlar içinde kaldı ve büyük ölçüde Orta Yunanistan'da dağınık DSE savaşçıları ile yeniden bağlantı kurmaya çalıştı. 1000 savaşçıdan oluşan bu gruplar Eylül 1949'un sonunda Yunanistan'ı terk etti. DSE'nin ana organı karargahıyla birlikte Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve diğer komünist hükümetlerle görüştükten sonra Sovyet döneminde Taşkent'e taşındı. Orada askeri kamplarda 3 yıl kalacaklardı. Diğer yaşlı savaşçılar, yaralı savaşçılar, kadınlar ve çocuklar Avrupa Sosyalist Devletlerine yerleştirildi. 16 Ekim'de Zakliyadis Yunanistan tamamen yok edilmesini önlemek için geçici bir ateşkes ilan etti. 16 Ekim 1949'da bu ateşkesle birlikte Yunan İç Savaşı son buldu. DSE saflarında görev yapan yaklaşık 100.000 Elas savaşçısı ve komünist sempatizanı hapsedildi, sürgüne gönderildi veya idam edildi. Bu DSE'yi hala savaşta destekleyebilecek ana kuvvetten mahrum etti. Yunanistan'da müttefik olan Batılı antikomünist hükümetler Yunan İç Savaşı'nın sona ermesini Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne karşı bir zafer olarak gördüler. 3 aşamasıyla birlikte toplam yaklaşık olarak 7 yıl sonra İç Savaş Yunanistan'ı harabeye çevirdi ve Alman işgalinin sona ermesinden sonra olduğundan daha büyük bir ekonomik sıkıntı içinde kaldı. Ek olarak Yunan halkını her iki tarafın da rakiplerin kötülemesiyle 10 yıllar boyunca böldü. Binlerce kişi yıllarca hapiste yattığı yerde Giaros ve Makronissos adalarında iş sürgüne gönderildi. Diğerleri komünist ülkelere sığındı veya Avustralya, Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve başka yerlere göç etti.